Merhabalar. Gördüğümüz rüyalar bizi tanımlar mı? Gördüğümüz rüyalar aslında bizden yansıyarak bizi anlatan, bizi sembolize eden aslında bizim potansiyelimizi anlatan şeylerdir. Peki rüya nedir? Nasıl gerçekleşir? Belki bir sürü kitaplarda, çeşitli yerlerden bunları kendinize göre okudunuz. Rüya demek aslında bizim yeryüzünde yaşadığımız hallerin, durumların, ifadelerin, olayların özünün kainat dili ile, sembolik dil ile ruhumuza, özümüze raporlanmasıdır. Yani bir yerde aslında rüya bizim bir yorumumuzdur. Hayatımızın yorumu rüya demektir. Ve bazen rüya yorumlarken bizim hayatımızın yorumunu bir daha yorumlamak demektir. Ve bu yine sembolik dil ve lisanla yapılır. Peki, bir rüya nasıl meydana gelir? Bir pazara gideriz. Hayat içerisinde. Pazardan çeşitli sebzeler toplarız. Havuç alırız, pırasa alırız, fasulye alırız vesaire. Ve bu topladıklarımızla akşam eve geldiğimiz zaman ne yemek yapalım deriz. Ve doğal olarak pazardan yaptığımız alışverişin sebzeleriyle yemek yaparız. Ama bu yemeğin içerisine kendi elimizin tadını, baharatları veya şeklini katarız. İşte rüyada aynen böyledir. Hayat içerisinde çeşitli ifadeler, duygular ve olaylar toplanır sebze olarak. Ama uyuduğumuzda o anın tesiri ve durumu neyse öyle bir yemek yapılır. Yani malzeme pırasa olabilir ama aktarılacak olan tesir ve enerji bambaşka olabilir. Yani her yerde diyelim ki siz fasulye yiyebilirsiniz ama Ayşe kadın fasulye başka olabilir. Veya annenizin fasulyesi bambaşka olabilir. İşte burada biz ruhumuza ve varlığımıza aktardığımız bu sembolik dil veyahut olaydan aslında kendimizi tanımlayabiliriz. Hatta rehberliğini de alabiliriz. Hiçbir rüya boş yere görülmez. Ve rüyamızın içerisinde saçma sapan bir rüya gördüm, şöyledir böyledir diye bir kavram yoktur. Çünkü her birisi bizden yansıyan bir halin sembolik kainat nizamındaki bir harfidir. Ama bu harfi eğer doğru okumayı bilmiyorsak o zaman o bize saçma sapan gelebilir. Bir bebeği düşünün. Ona çok güzel, değerli bir kitap gösterdiğinizde o belki sadece rengiyle ilgilenebilir. Kitap onun için kırmızı renktir. Kırmızı renk onun için çok değerli ve çok güzeldir. Onun için sadece o rengi algılayabilir. Yani kırmızı kitap çok güzeldir. Onu belki tanıyabilir. Veya bir mavidir, mavi ile kırmızı ayırt edebilir. Ama o çocuk birazcık büyüdüğünde artık harfi anlayabilir belki. Ama okuma çağına geldiğinde diyelim ki artık A'yı öğrenmiştir. Ama her A demek anne demek değildir. Her A demek Allah demek değildir. Rüyalarımızda da böyledir. Bazen çeşitli rüya yorumcuları şöyle der. İşte rüyanızda köpek gördünüz, bu demektir. Oysa ki köpek sadece bir harftir. Ve bu harfi aslında anne demek doğru değildir. Yani o köpeği neden gördünüz? O köpek ne renkti? Ne yapıyordu? Boyu, şekli neydi? Size hissettirdiği neydi? Nelerle beraber, yani diğer harflerle olan bağlantısı neydi? Eğer bunları kurmadan o rüyayı yorumluyorsak aslında eksik bir iş yaparız. Onun için evet, rüya bizim yorumumuzdur ama rüyayı yorumlayabilmek de ayrı bir sanattır. Yani biz rüyayı, bu alfabeyi, kainatın sembol dili alfabesini ne kadar iyi öğrenebilirsek o kadar iyi bir şekilde çözebiliriz. Bunun için çok basit kavramlar söyleyelim. Mesela eğer rüyanızda yatay bir enerji görüyorsanız, birisi yatıyorsa veya bir kedi görüyorsanız, dişi, karanlık kız çocuğu görüyorsanız bunların hepsi aslında bir rahim enerjisinin geçmişle alakalı bir kısımdır. Yani tüm yataylar, durağanlar aslında size geçmişle alakalı bir şey anlatıyordur.
Ama kıpır kıpır bir oğlan çocuğu veyahut eril bir gelecekle ilgili bir şey görüyorsanız bilin ki babayla ilgili, ruhsallığınızla ilgili veya yine dediğimiz gibi gelecekle ilgili size bir mesaj veya bir aktarım yapılıyordur. Her görülen rengin aslında size aktardığı bir şey vardır. Çoğu zaman kırmızı ya da kırmızı ile ilgili herhangi bir şey sizin yeryüzü, dünya, toprakla alakalıdır. Ama aynı zamanda birinci kat da sizin kök çakranızdır. Bir şeyde, bir olayda, bir halde köklenmenizi anlatır. Köklenemediğinizi, köklenmeniz gerektiğini veya orada kökünüzün çok sağlam olup duruma göre artık çok iyi bir inşa edilen bir binaya geçmeniz gerektiğini anlatır. Rüyada gördüğümüz diyelim ki bir apartman, onun hangi katındaysak, ikinci katta mı, üçüncü katta mı, yedinci katta mı? Bu katların her bir tanesinin aslında bizim enerji merkezimizle bir bağlantısı olabilir. Diyelim ki ikinci katta bir sorun, bir problem veya herhangi bir durumla karşılaşılıyorsa bilin ki ikinci çakranız, su sisteminiz, bedeninizle ilgili aslında size bir şey anlatılıyordur. Herhangi bir rahatsızlığın o bölgeyle ilgili, o frekansla ilgili, o renkle ilgili, o çakranın bağlantısıyla ilgili herhangi bir problemin aslında özünüze bir yorum yapılıyordur. Yine aynı şekilde bu katla olduğu gibi direktman bir turuncu renkle de alakalı olabilir. Yani turuncu rengin bulanmasıyla ilgili bir şeyse yine sizin ikinci çakranızla ilgili aslında bir sorun veya problem meydana gelebilir. Bazen de tabii ki haberci rüyalarımız vardır. Bize gelecekle ilgili bir şey hissettirilmeye çalışıyordur. Bir şeyden rehberlerimiz tarafından uyarılmaya çalışılıyoruzdur. İyi dinlemek, özellikle rüyaları iyi dinlemek ve hatta yazmak çok önemlidir. Hepimize tavsiyemiz şudur ki mutlaka bir rüya defteriniz olsun. Ve gördüğünüz rüyaları mutlaka hemen not alın. Bazen bir kelime olsun, bazen bir cümle olsun. Bunları kısa bir zaman içerisinde belki hatırlar ve burayla bir barış başlar. Bunu şöyle diyebiliriz. Bazı kişiler ben hiç rüya hatırlamıyorum diyebilir. O kişilere kulağına kaçıracağımız kar suyu şudur. Siz bir miktar ruhunuzla bağlantıyı azaltmışsınızdır. Yani özünüzden size aktarılanı birazcık duymazdan geliyorsunuzdur. Gerçekten duymaya ve dinlemeye başladığınızda rüya kapısı açılacaktır. Rüya kapısı bizim çok önemli rehberlik alanlarımızdandır. Bazen rüyada verilen bir sembol, bazen rüyada bir eğitim, hatta öyle ruhsal rehberlikler alabiliriz ki bu bizim için hayat içerisinde gelişmemizi, tekamül etmemizi ve ilerlememizi kolaylaştırır. Bu hallerin dışında bazı eğitimler vardır. İsteyenler rüya içerisinde farkındalığını arttırarak aynı hayat rüyası içerisinde uyanışlar gibi ruhsal rüya içerisinde de rüyanın kendinden yansıyarak yaratıldığını fark ederek bu rüyanın içerisinde uyanma çalışmaları yapabilir. Özellikle kadim devirlerde bu çok kıymetli ve önemli çalışmalardı. Eğer bir kişi rüya içerisine uyanarak, rüya içinde olduğunu fark ederek bir uyanış yaşıyorsa, bu onu aydınlanmaya götürecek olan ilk basamaklardan bir tanesidir. Ve bu aydınlanma ile beraber rüya içerisindeki olay ve yansımaları değiştirebilme ve dönüştürebilme yetkisi ve anahtarı alır. Ve rüyada bunu yapan, hayat içerisinde bunu yapabilmenin yollarını öğrenir. Çünkü rüyada seyrettirilenle, yani her şeyi, malzemesi biz olan bir kainatı yaşamakla hayat rüyası aslında fazla farklı değildir. Belki şunu diyebiliriz. Rüyada dokunuyorum yok. Hayır. Rüyada da dokunuyorsunuz ve o anda gerçek olduğunu zannediyorsunuz. İşte o anın da rüya olduğunu fark eden bu hayat rüyasının da yani gerçek yaşam dediğimiz yerin de aynı yumuşaklıkta ve esneklikte olduğunu fark edebilir. Ve bu farkındalık bizi hayat rüyalarından, olay rüyalarından, ifade rüyalarından ve ruhsal rüyalardan uyanmaya kadar götürür.
Teşekkür ediyoruz hepimize. Görüşme dileğiyle. Hoşça kalın.